Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde patates ve kıyma varsa hemen deneyin dediğim sofraya geldiği an kapış kapış biten bir ana yemek tarifi hazırlıyoruz. Bu nefis yemek tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak patatesleri haşlayarak başlayacağız. 5 tane patatesi soyup hazırladım ve dilimledim. Üzerinden 1 tatlı kaşığı tuz ve yeteri miktarda su ekledikten sonra haşlanmaya bırakıyorum. Patatesler haşlandı. Daha sıcakken hemen üzerinden 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 çay kaşığı karabiber ekleyip patatesleri güzelce ezip püre haline getiriyorum. Püre haline getirdiğim patatesi şimdi soğumaya bırakıyorum. Oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendireceğim. Oda sıcaklığına gelen patates püresinin içerisine 4 yemek kaşığı un ve 1 tane küçük yumurtayı ekliyorum. Eklediğim malzemelerle iyice karıştırarak patates püresini hazırlayıp tamamlıyorum. Patates püresi artık hazır. Şimdi onu kenara dinlenmeye kaldıracağım. Biz de bu sırada köfteyi hazırlayalım. 400 gram orta yağlı kıymanın üzerinden 1 tane soğan, 5 yemek kaşığı ekmek içi, 1 tutam maydanoz, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Ve şimdi köfte malzemelerinin hepsini iyice yoğurarak köfteyi hazırlıyorum. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Şimdi sıra geldi yemeğin sosunu hazırlamaya. Bunun için 1 yemek kaşığı karışık salçanın üzerinden 1 su bardağı su ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Ve malzemelerin hepsini güzelce karıştırarak salçanın açılmasını sağlıyorum. Güzel bir sos elde etmiş oluyoruz. Kıvamı da bu şekilde. Yuvarlak borcamın içerisine hazırlamış olduğumuz sostan şöyle tabanına biraz döküyorum. Şimdi sıra geldi patates püresini hazırlamaya. Elimi birazcık yağladım ve bir kaşık yardımıyla patates püresinden alıyorum. Ve bu şekilde yuvarlayıp tepsinin içerisine koyuyorum. Patates püresinin elime yapışmaması için tekrar yağladım. Ve şimdi ikinci parçayı alıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi ilk parçadayken patates püresi elime yapışmamıştı. Ancak ikincisinde böyle birazcık yapışmalar oldu. Onu da koyuyorum. Şimdi bu şekilde yapışacağı için tekrardan aynı işlemi yapmayacağım. Bunun yerine böyle yemek kaşığıyla patates püresini topluyorum ve tepsinin içerisine bu şekilde bırakıyorum. Böyle çok daha kolay oldu. Siz de direkt bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu aşamaları atlamadan sizlere gösteriyorum ki yaparken zorlandığınızda neden bize söylemedin demeyin diye. Şimdi patates pürelerinin içerisine böyle elimi yağ batırıp hafif çukurlaştırıyorum. Şimdi sıra geldi patates püreli köftenin köftelerini hazırlamaya. Yoğurduğumuz köfte hamurundan hemen elime alıyorum ve güzelce yuvarlayıp patates püresinin üzerine yerleştiriyorum. Böyle büyük büyük köfteler hazırlıyorum ki zaten köfteler pişerken küçülecek bildiğiniz gibi. O yüzden çok fazla küçülmesin. Yani piştiğinde çok küçük görünmesin diye böyle iri iri büyük büyük köfteler hazırlayıp pürelerin üzerine yerleştiriyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma henüz abone değilseniz, yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlayabilirsiniz. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarım. Köfteleri de tamamladıktan sonra şimdi kalan sosu köftelerin üzerinden bu şekilde döküyorum. Sosun tamamını da döktükten sonra hazırlamış olduğumuz bu patates püreli köfteyi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına pişmeye gönderiyoruz.
yavaş yavaş kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Hazırlamış olduğumuz bu püreli köfteyi fırında kaynadıktan sonra yaklaşık 35-40 dakika kontrollü şekilde pişiriyoruz. Pişerken püreleri yayıldı gördüğünüz gibi. Ben aslında yayılmasın diye pürenin içerisine un da ilave ettim. Ancak yeterli olmadı. O yüzden isterseniz bu patates püresini direkt tabana yayıp o şekilde üzerine köfteleri serip sonrasında sosunu döküp de pişirebilirsiniz. İki haliyle de çok güzel görünecektir. Buna eminim. Patates püreli köftenin köfteleri piştikten sonra fırından aldım ve hemen bir dilim servis edip size yakından da göstermek istiyorum. Altında yumuşacık patates püresi, üzerinde çok lezzetli anne köftesi ile yemeğe doyamayacağınız bir ana yemek tarifi hazırlamış olduk. Köftenin içi çok rahatlıkla pişiyor gördüğünüz gibi tam kıvamında pişti. Eğer akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, kolay yemek tarifleri, pratik yemek tarifleri arıyorsanız, bir fırın yemeği yapmak isterseniz eğer hazırlamış olduğumuz bu fırında patates püreli köfte tarifini rahatlıkla deneyebilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.